Herkese merhabalar. 17. Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu ölçü olarak mimarlık projesi kapsamında ikincisini düzenlediğimiz canlı yayın söyleşi serimize hoş geldiniz diyorum. Ben Neyran Turan, Türkiye Pavyonu ölçü olarak mimarlık sergisinin kuratörüyüm. Küratörler ekibimizden Ece Emanetoğlu ve Samet Mor'la birlikte değerli konuğumuz Selçuk Dursun'u ağırlamaktan büyük zevk duyuyoruz bugün. Ve bugün hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Selçuk Bey'i tanıtmadan önce projemizle ilgili birkaç şey söyleyerek başlamak istiyorum. Ölçü olarak mimarlık projesi yenilenmiş bir çevre ve gezegen tasavvuru üzerine düşünmeye çalışan bir proje. Bu yıl kuratörlüğünü Haşim Serkis tarafından yapılan Venedik Mimarlık Bienali, katılımcılardan dünyanın şu anda içinde bulunduğu çevresel ve politik krizler kapsamında hem insanal olarak birbirimizle hem de diğer türlerle nasıl birlikte yaşayacağımız sorusu üzerine düşünmeyi teşvik ediyor. Bizim sergimizde bu soruya cevap olarak mimarlık için, tırnak içinde çevrenin tam olarak ne olduğuna ilişkin değer yargılarımızı ve varsayımlarımızı gözden geçiren, iç işleyişlere dair bakışlarla mümkün olabilecek yeni gezegen tasavvurlarının gerekliliği üzerinde duruyor. Mimarlar olarak diğer disiplin ve çalışma alanlarından aktörlerle ve bir tür olaraksa insandan öteyle birlikte yaşayabilmemiz için mimarlığı dünyadaki yerimizi gözden geçirmemize yarayan bir ölçü olarak konumlandırıyor projemiz. Sergi projesinde ve benim aynı ismi taşıyan geçen yıl İngilizce olarak yayınlanan Architecture Measure isimli kitabımda çevre tasavvuru kelimesinin üzerine çok duruyoruz. Bu kelime tasavvur birkaç nedenden dolayı çok ilgimizi çekiyor bu projede. Eyleme geçmekte yeterince gecikmişken neden tasavvurlara odaklanalım diye sorulabilir. Bizi tasavvurun önemini kavramaya iten tam da içinde bulunduğumuz durumun vahameti. Şu an dünyanın bulunduğu noktada yeni eylemler gerektiği ortada. Bu eylemlerin etkisini yapısal değişikliğe taşıyabilmek için de tasavvurların değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada kastettiğimiz büyük gezegensel soruları ve mimarlığa dair içsel işleyişleri ve gündelik yönlerini birleştiren, başka bir deyişle ön planla arka planı yan yana getiren bir tasavvur. Projemiz bir enstalasyon, web yayını ve hikaye anlatımı aracıyla üç şekilde sunuluyor. Mimari inşanın ilk başta sıradan gibi görünen özelliklerin ardındaki politikaya ve nüanslara bakıyoruz ve bu özellikleri de Türkiye sınırları ve içinde veya dışındaki maden çıkarım coğrafyaları, tedarik zincirleri, bakım ve onarım süreçleri gibi çevre ve gezegeni ilgilendiren boyutlarıyla yan yana koyuyoruz. Bugünse sergimizin 4. kolu olan Venedik Bienali süresince periyodik olarak gerçekleşmeye devam eden çevrim içi programımız veya etkinliğimizde buluştuğumuz canlı yayında buluşmaları ise projemizin farklı seyircilerle canlı olarak buluşup serginin odağındaki konularla ve katılımcılarımızla etkileşim kurma fırsatı bulmak. Bugünkü konuğumuz Selçuk Dursun. Kendisi çevre tarihçisi ve ODTÜ'de tarih bölümünde öğretim üyesi. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin çevresel ve iktisadi tarihi ve müşterekler ve ormanlar gibi doğal kaynakların kullanımı üzerine çok değerli çalışmaları olan Selçuk Bey'in bugün bizimle birlikte olmasından dolayı son derece heyecanlıyız. Doktorasını Sabancı Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Almanya'da doktora sonrası çalışmalar, araştırmalar yapmış Selçuk Bey. Ve Selçuk Bey'in Göçler ve Ormanlar başlıklı yazısı Aralık 2020'de web sitemizde yayınlanmıştı. Eğer fırsatınız olmadıysa mutlaka okumanızı öneririm. Bugün Selçuk Bey'le çevre tarihi, iklim değişikliği ve ormanlarla ilgili konuşacağız. Selçuk Bey'i tanıtırken kişisel bir notu geçmeden edemeyeceğim. Ben yıllar önce İstanbul Boğazı ve çevre tasavvuru üzerine doktoramın literatür eleştirisi bölümünü yazarken coğrafya, kent ve peyzaj üçgeninde çevre tarihinin tasarım disiplinleriyle ilişkisinin önemini tartıştığım bir bölümde Selçuk Bey'in Osmanlı ve Türkiye'de çevre tarihinin gerekliliği üzerine düşündüğü ve 4. Avrupa Çevresel Tarih Derneği'ne dair gözlemlerini paylaştığı bir yazısıyla karşılaştığım anı hatırlıyorum ve ne kadar heyecanlandığımı da hatırlıyorum. Böyle çalışmaların bu kapsamda başladığını görünce. O günlerden bugünlere kendisinin sergimizin katılımcısı olması ve bugün de bize katılması tabii kişisel olarak ayrı bir memnuniyet duyduğumu da belirtmem lazım.
Tabii Selçuk Bey ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin Türkiye'de ve Güney Akdeniz'de şu an bazı bölgelerde hala devam eden orman yangınlarından bağımsız düşünmemiz imkansız. Bunun üstüne benim şu anda yaşadığım Kaliforniya bölgesinde hala devam eden büyük orman yangınları ve daha 5-6 gün önce Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin hazırladığı raporta da geçen küresel ısınmanın ve karbon salınımının sanayi tipi hayvancılık, fosil yakıtlar ve tarım alanları nedeniyle olduğunu da düşündüğümüzde ya da Covid pandemisinin özünde orman alanlarının talanının olduğu göz önünde bulundurulduğunda ormanları konuşmak demek, çevre adaletsizliğinden, neoliberal politikalara, serbest piyasa ekonomisinden, madencilik, barajlara ve kaynak kullanımına dair gezegenin tasavvurunun en ana meselelerini konuşmak demek aslında. Bu kadar karmaşık bir konuyu da bu konunun inceliklerini çok iyi bilen Selçuk Bey gibi bir araştırmacıyla konuşabildiğimiz için de çok mutluyuz bugün. Selçuk Bey'e söz vermeden etkinliğimizin formatını kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Selçuk Dursun ormanlarla ilgili bir sunum yapacak. Sonrasında biz küratöryel ekip olarak sorularımızla sohbete geçeceğiz Selçuk Bey'le. Selçuk Bey'in sunumu sırasında veya sonrasında şu anda bizi izleyen tüm izleyenlerimizin İKSV'nin YouTube chat bölümündeki sorularını bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz. Etkinlik süresince de bu soruları Selçuk Bey'e yönlendirmek istiyoruz. Şimdi sözü Selçuk Bey'e veriyorum. Neyron Hocam, çok teşekkür ederim bu güzel girişiniz ve sunuşunuz için. Bahsettiğiniz makale benim doktoradan sonra bitirdiğim ilk makaleydi. Onun için benim için ayrı bir önemi var ama ne yazık ki pek bilinmiyor. Ama sizin görmüş olmanız inanın çok sevindirdi beni. Başta öyle başlamak istiyorum. Şimdi bahsettiğiniz meselelerle birlikte hakikaten çevresel tarih, iklim değişikliği ve ormanları 3 konuyu kısa bir sunuşa sığdırmak çok zor ama elimden geleni yapacağım bugün. Çevresel tarih kısaca ve basitçe en genel tanımıyla insan ve doğa ilişkisini tarihsel süreç içerisinde inceleyen bilim dalı. Yani genişleyen, büyüyen bir bilim dalı aslında son yıllarda. Ve çevresel tarihçiler, çevre tarihçileri toplumu bir bütün olarak ele alıyorlar ve bireysel faktörlerden ziyade ilişkilere ve süreçlere bakıyorlar genel olarak. Ve çevre ve bütün diğer her şeyi, aklınıza gelebilecek her şeyi, her alanı, insanın değdiği her alanı izole bir takım işte olgular olarak değil de birbirleriyle her zaman ilişkili olarak araştırıyorlar ve inceliyorlar. Bu çok önemli. Zaten süreç konuşmalarımızın sırasında da bu ortaya çıkacak bir şekilde, bu ilişkisellik. Ve tarihsel olarak da örneğin sömürü gibi bir kavramı mesela ilişkisel bir inceleme dışında hiçbir ölçütle tanımlayamayacağımızı iddia ederler. Yani mesela bir köylüyle bir işçinin, kiracının, ortakçının veya bir toprak sahibinin ayrı ayrı birbirlerinden bağımsız bireyler olarak değil de toplumsal ilişkinin içerisinde bir parçalar olarak anlayabileceğimizi iddia ediyorlar. Çalışmalarında da en azından belirli bir bir grup bunu böyle yapıyor. Ve yani son burada da söyleyebileceğim bir şey, herhangi bir şekilde herhangi bir olguyu, dönemi, aktörü izole ederek yapılacak bir tanım çevre tarihçilerinin yaptığı bir iş değil. Ve bunu yapan tarihçileri de eleştiriyorlar çünkü yanıltıcı oldukları için. Bunun da zaten örneklerini konuşmalarımız sırasında defalarca göreceğiz. Şimdi çevresel tarih neden bu kadar önem kazandı? En başta tabii bu iklim değişikliğinin artık sadece belirli bir grup bilim insanının değil de tüm toplum kesimlerinin dikkatini çekmesiyle birlikte başladı. Ve bu da daha çok araştırmalar, işte bu buz çekirdekleri dediğimiz bazılarının çağımızın kutsal parşömenleri dedikleri
datalardan, yani örneğin mesela 1000 kilometrelik bir buz örtüsünün altından işte o 1000 yıllık süreç içerisindeki yıl yıl iklimin nasıl değiştiğini, dönüştüğünü inceleyen çalışmalar bize önemli bir arşiv sağladı. Mesela Grönland'da yani yaklaşık 120 bin yıl öncesinin o buzullardaki incelemeler sonucunda iklim verilerini elde edebiliyoruz. Ve ayrıca Antarktika'nın en derin buzullarında da 800 bin yıllık bir iklim tarihini inceleyebiliyor tarihçiler. O nedenle bu uzun vadeli olan iklim verileri sayesinde çevre tarihçileri de artık dönemlerini de, ya tarihçiler, çevre tarihçileri dönemlerini de çok daha geriye, sadece yazılı kaynaklara bağımlı kalmadan, bağımlı olmadan çok çok geri geçmişe götürebiliyorlar ve bunu inceleyebiliyorlar. Bunu yapıyordu bilim adamları, yani tarihçiler fark etmeden önce. Fakat 1980 ile 2000 arası dönem çok belirleyici bir dönem oldu. Çünkü bu küresel ısınma konusundaki bu aciliyet ve kriz hissiyatı tüm dünyadaki e, bir takım şeyleri değiştirdi. Yani küresel ısınmanın, bu zamana kadar küresel ısınmanın yani bu dönemde daha doğrusu antropojenik veya insan kaynaklı etkileri hakkında fazla bir şey söylemediler bu bilim insanları. Ama 2000'lerden sonra artık hikaye değişti ve iklim bilimcileriyle çevre tarihçilerinin birlikte yaptıkları çalışmalar ve çevre tarihçilerinin e, geniş perspektiften iklim değişikliğine bakmaları neticesinde tüm yani en azından siyasetçilerin, diğer aktörlerin dikkatini çekmeye başladı bu mesela. Bir de farklı olarak 19. yüzyılda yine iklim üzerine yazan tabii ki bilim insanları, tarihçiler vardı. En azından sosyal bilimciler vardı ama onların meselesi daha çok geçmişteki iklim üzerineydi. Yani yakın bir gelecekteki iklim üzerine hiçbir zaman iklim değişikliği üzerine düşünen çalışmalar değildi bunlar. O nedenle bir de geçmişten böyle bir farklılığı var şu andaki yaşadığımızın. Yani bu veriler, biriken tarihsel ve iklimsel veriler sayesinde şu anda eski sorunlara yeni bakış açıları geliştirebilecek durumdayız ve yeni karşımıza çıkan yeni sorunlara da yakın bir zamanda orman yangınları mesela yeni bakış açılarıyla bakmamız gerektiğini de bu vesileyle söyleyebilirim. Bu insan ve doğa etkileşimleri geçmişten gelen farklı olarak çevre tarihçilerinin de yaptığı çalışmalar sayesinde artık yeni bakış açılarıyla bakabiliyoruz. Yani eskinin, şöyle söyleyeyim, klasik kendi başına çalışan, verileriyle, datalarıyla, arşiv malzemesiyle tek başına çalışan bireysel tarihçilerin yerini günümüzde artık daha fazla doğal bilimcilerle işbirliği yapan, iklim bilimcilerle işbirliği yapan yeni tür bir ne diyeyim bilim insanı karşımıza çıkıyor. İşte bunu yapanlar da çoğunlukla kendilerini çevre tarihçisi olarak veya ekoloji tarihçisi olarak adlandırıyorlar. Yani bu önemli bir çalışma tabii ki. Ve bunu tek başınıza yapamazsınız. Yani tarihsel veri kullanmak için yeterli donanıma sahip olan tarihçiler yani diğer bu bahsettiğim yazılı veriler dışındaki ya da yazılı deliller dışındaki verileri iklim bilimcilerinin yaptığı çalışmalardan elde ediyorlar. Yani o paleoklimatoloji dediğimiz mesela bu iklim verilerini fiziksel kaynaklardan elde ediyorlar. Yani ağaç halkalarından, buz çekirdeklerinden, az önce söylediğim gibi göl dibindeki tortullardan, polen analizlerinden vesaire. Yani bunu bu tür eğitim almamış bir tarihçinin yapması çok zor. O nedenle çevre tarihçilerinin iklim bilimcilerle ve diğer doğal bilimcilerle birlikte çalışması gerekiyor.
Tarihsel klimatoloji dediğimiz bir alan daha var. Orada da yazılı kaynakları kullanarak geçmiş iklimi yeniden inşa etmeye çalışıyoruz biz. Yani bunu da dediğim gibi, az önce dediğim gibi çok önemli veriler var. Anadolu içinde çok önemli veriler var tarihçilerin elinde. Yani bu ikisinin birlikte kullanıldığı, yani hem fiziksel kaynakların hem de yazılı kaynakların birlikte kullanılarak yapılan çalışmalar çok çok önemli sonuçlar verdi ve bu küresel ısınmanın boyutlarını, işte geçmişe dönük iklim değişikliğinin o süreci analiz etmek için çok önemli çalışmalar artık günümüzde yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Bu çok önemli. O nedenle uzun vadeli tarihsel sonuçlarla birlikte iklim değişikliğinin etkileri iklimin ve tarihin tabii daha geniş çaplı bir entegrasyonuna yol açtı aslında bu çalışmalar neticesinde. Yani o eskiden en azından 20. yüzyıla kadar gelen bu doğanın işte insan için olduğu, insanın doğanın bir parçası olmaktan ziyade bütün doğal kaynakların insanın işte fethedebileceği, yönetebileceği anlayışı artık değişmeye mahkum. Yani bütün bu çalışmalardan sonra hala bu tür iddialarla tarihçilik yapmak gerçekten çok zor. Yani bir kriz var çünkü, ekolojik bir kriz var ortada ve bu ekolojik krize de yeni cevaplar vermesi gerekiyor. İşte bunları çoğunlukla yapan kişiler de dediğim gibi kendilerini çevre tarihçisi veya iktisat tarihçisi, zaman zaman çünkü bazı konularda ortak işler yapıyorlar diyorlar. Evet, yani eskiden böyle bir reddedilen, kabul edilmeyen küresel ısınma fenomeni diyeyim, olgusu diyeyim, artık en azından çevre tarihinin yaptığı çalışmalardan, çevre tarihçilerinin yaptığı çalışmalardan bunun bir gerçek olduğunu, yani yapısalcıların iddia ettiği gibi oluşturulmuş bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani o endüstriyel gelişim sürecinde işte 19. yüzyıldan günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtlarının doğayı kirlettiğini, karbondioksit emisyonlarının yükseldiğini ve bunu sadece endüstrinin geliştiği ülkelerden ziyade aynı zamanda küresel olarak da bir gerçeklik olduğunu şu anda anlamış durumdayız aslında. Yani öyle söyleyeyim size. Burada artık bunun inkarı veya reddi gibi bir ciddi bir argüman geliştiremiyor. Öyle söyleyeyim. Yani çok zor. Yani bunu eğer geliştirip bilimsel bir yayın haline dönüştürmeniz artık çok zor. Yani hakemlerin yani kabul etmeyeceğinden rahatlıkla emin olabilirsiniz. Yani o noktaya geldi, öyle söyleyeyim, bu iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri ve gerçekliği. Şimdi bu tabii büyük bir dönüşüm gerektiriyor aslında, zihinsel bir dönüşüm gerektiriyor. Hem batıda hem doğuda yani insanlığın artık bu zihinsel dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde yani bu bilim, teknoloji ve işte kapitalizm üçlüsünün dünyayı getirdiği şu andaki noktada başka da bir çaremiz yok. Ormanlara geçmeden önce bunu da söylemem gerekiyor. Yani işte ormanları yok edip, dünyayı çölleştirip, aynı zamanda da işte ne bileyim oraları sadece tarım alanı haline bile dönüştürseniz artık pek bir geriye dönüş mümkün olmuyor ne yazık ki. Yani bu anlayışın, o bahsettiğim gelişmeci, progresivist anlayışın bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yani iklim değişikliğinin bir şekilde çevre tarihçilerine
Böyle bir faydası da oldu açıkçası. Şimdi burada da kısaca özetledikten sonra ben izin verirseniz ormanlarla sunuşumu bitirmek istiyorum. Sonra da soru cevap kısmında devam etmek üzere. Şimdi bu orman meselesi tabii göreli olarak yeni bir mesele. Yani 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmış bir mesele. Önceden yok muydu orman meselesi? Tabii ki vardı ama farklı noktalardan hem devletlerin hem de toplumların hayatında bir yer teşkil ediyordu. Onu da gerekirse soru cevap kısmında tartışabiliriz. 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'da, yani Prusya'da özel olarak ortaya çıkmış bir şey ve o dönemde kameral bilimler dediğimiz üniversite akademik eğitiminin bir parçası olan kameral bilimlerinde bir parçası, bilimsel ormancılık adı altında. Bu da temel olarak yani mali idarenin ve kaynakların yönetiminin bir yansıması bu alandaki, yani bilimsel ormancılık dediğimiz, yine yani yönetimle alakalı bir kısmı var tabii ki. Ondan önce de yani ya da tam paralel olarak da aydınlanmacıların ormanın kavram olarak bir gelir kaynağı olduğunu yazdıkları bir dönem. Ansiklopedide şey, yani paralel gidiyor diyebiliriz aslında, yani bu iki gelişme. Ve 19. yüzyılın ikinci yarısında da bilimsel ormancılık adı, yani Osmanlı'daki adı da fenli ormancılık olarak tüm dünyada küresel bir olgu haline dönüşüyor. Osmanlı'ya da hemen hemen aynı dönemlerde geliyor bu. Yani içinde yaşadığımız topraklara da hemen hemen aynı dönemlerde geliyor ve temel olarak da 1840'larda işte Tanzimat Fermanı ile birlikte temel amaç vergilendirme en başta. Vergi gelirlerini artırmak, orman idaresini işte rasyonel bir şekilde idare ederek, ama bu başarısız oluyor. Ta ki Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı'nın bu Avrupa ile daha entegre olmasıyla birlikte diyeyim, 1857'den sonra Fransız ormancılarının gelmesiyle birlikte asıl gelişmeyi görüyoruz biz Osmanlı'da. İşte orman okulu açılıyor, bir 9 öğrenciye ders veriyor. Bir Louis Tassi ve yanındaki 2 ormancı ve bunlar daha sonradan sayıları artarak Osmanlı ormancıları ile birlikte 1876 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda en azından orman idaresini kuruyorlar diyelim. Ve 1870-76 arası da zaten çok önemli bir dönem Türkiye'de ormancılığı için. Orman Nizamnamesi'nin ve arkasından gelen talimatnamelerin yayınlandığı dönem. O nedenle kurucu dönem bu dönem aslında, yani Osmanlı ormancılığının kurucu dönemi ve enteresan bir şekilde kuruluş süreçleri basamaklı olarak baktığımızda da dünyadaki diğer örnekleriyle çok benzeşen bir dönem. Burada temel amaç tabii ki bu bilimsel ormancılığın kurulmasının temel amacı da orman kaynaklarını kontrol etmek. Yani ve geleneksel olarak işte orman civarında yaşayan ve orman yakınında yaşayan köylülerin ya da orman kullanıcılarının ormana erişimini kısıtlamak aslında temel şeylerden birisi bu. Çünkü ormanlar bir gelir kaynağı devlet hazineleri için. Dönem itibariyle düşündüğümüzde anlaşılabiliyor. Çünkü işte sınırların çok fazla değişmediği, fethedilen topraklardan gelirlerin artık gelmemeye başladığı, 3 aşağı 5 yukarı denge sisteminin kurulduğu dönem aslında. Yani bu da önemli bir nokta. Bunu yaparken de bu ormancılar, bu bilimsel ormancılar dediğimiz kişiler temel olarak bütün inceleyeceğiniz bütün ormancılıklarda bunu görebilirsiniz. Yerel kullanıcıların, yerel halkların
ormanları yok ettiğini, ormanlara zarar verdiğini iddia ederek işe başlıyorlar. Temel şey bu. Onların yerine karşısında kendilerini okullu, bilimsel olarak ağaçların gelişimini inceleyen ve her şeyi bilen kişiler olarak ortaya çıkıyorlar. Ve bu süreç tabii kimi yerde çok fazla kavgalara ve dövüşlere ve kanlı mücadelelere sahne oluyor. Bazı yerlerde de daha yumuşak bir geçiş meydana geliyor ama bu mücadeleler, yani merkezi hükümetlerle yerel halklar arasındaki mücadeleler sürgüt devam ediyor. Hala da devam ediyor. Onu da bitmiş değil, yani öyle söyleyelim. İşte bu bilimsel uzmanların diyeyim, mütehassısların o dönemin tabiriyle geleneksel kullanım biçimlerini yanlış olduğunu, hatalı olduğunu bilimsel argümanlarla ispat etmeye çalışıyorlar aslında. Ve bunun da işin daha da önemli bir kısmı, benim çok önemsediğim bir kısmı da, bunu yaparken yaptıkları işin hem devletin hem de toplumun aynı anda yararına olacağını iddia ediyorlar. Belki günümüzde bağlantı kurmak için önemli bir nokta olabilir bu. Ve yeni ortaya çıkan bu silvikültür dediğimiz, amenajman dediğimiz Türkçe'de kullanılan kelimeler bu. O bilimsel bilginin tabii tek başına yeterli olmadığı için bütün bu coğrafyalarda gördüğümüz şey hukuk yoluyla da desteklenmesi mevcut şeylerin, yani mevcut düzenin en azından değiştirilmesi için o dönemde hukukun da çok önemli bir faktör olduğunu söylememiz gerekiyor. O nedenle bu işte endüstri öncesi ormancılık rejimleri diyeyim ve sonsuz bir sömür düzeninin olduğu, hiçbir kontrolün olmadığı ve sürekli bir ormansızlaşmanın meydana geldiği bu endüstri öncesi ormancılık rejimi dünyanın her yerinde bu bilimsel ormancılık dediğimiz yeni tip bir ormancılıkla yer değiştiriyor. Bu temel olarak önemli bir şey. Günümüzde de benzer şeylerini görüyoruz. Yani eskiden işte ormandan en azından faydalanan kişiler bir noktadan sonra yeni hukuk düzenlemelerine göre suçlu olmaya başlıyorlar artık. Ve bunun öncelikle mesela çok iyi bildiğim Osmanlı örneği, hapis cezaları var. Hapis cezaları çok büyük tepki çektiği için belli bir dönemden sonra da para cezasıyla cezalandırılıyor köylüler. Hala da yani bakarsanız kanunlara en şiddetli cezaların verildiği, yakın zamana kadar öyleydi en azından bildiğim kadarıyla, orman cezalarıdır. Şimdi bu 3 alan, yani en başta işte çevre tarihi, bu arada çevre tarihinin de gelişmesinin ve çevre tarihi olmasının en önemli aşaması ormancılık tarihidir dünyada. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Ya ben sunuşumu burada bitireyim isterseniz. Soru cevap kısmında belki bazı noktaları daha fazla açarız veya değinmediğimiz noktaları da değiniriz. Umarım uzatmamışımdır Çok teşekkür Hocam. ediyoruz Selçuk Bey. Yani çok güzel bir girişti. Benim de zaten tam son dediklerinizle ilgili bir sorun var. Belki onunla başlayabiliriz. Hı hı. Yerellik üzerine. Konunun aslında en şu anda önemli taraflarından bir tanesi bence. Hem konuştuğunuz çevre tarihi, iklim değişikliği, ormancılık konusunun ana konusu. Bir de bize yani tasarım disiplinlerine, mimarlığa, şehirciliğe bağlanırken de çok önemli bir konu. Şimdi ben yerellik üzerine soru derken, geçen hafta yangınlar Türkiye'de devam ederken Toros Dağları'ndaki yörük konar geçerlerden olan Sarı Keçiciler Derneği Başkanı Pervin Çoban Safran'la yapılan, belki görmüşsünüzdür, bir söyleşiyi okudum.
Sanırım geçen haftaydı. Onu okurken belki de ormancılık ve iklim değişikliği üzerine belki de en akademik veya en bilimsel toplantıda karşılaşamayacağımız bir durulukla, bir çıplaklıkla iklim değişikliğini dinledim kendisinden. Bu çok değişik, bence çok yani zevk alarak okuduğum bir söyleşiydi. Ve ekibe de gönderdim, kendi aramızda da okuduk. Kendisi yani Pervin Çoban Savran keçilerinin mesela ağaçların altındaki yaprakları yiyerek dip temizlik yaptığını ve bunun yangınları önlemedeki öneminden bahsetti. Mesela sizin burada söylediğiniz kanunlar, işte 1920'lerdeki kanunlarla onların alan yani kısıtlanmaları, tabii alanlarının kontrol altında dünyanın her yerinde oldu. Yani burada da Kaliforniya'da da bu çok konuşulan bir konu şu anda. Indigenous burada denilen işte yerli halkların aslında ormanla olan ilişkilerinin aynı Pervin Çoban Safran'da olduğu gibi nasıl iyi bildiklerini, onların doğayı aslında ne kadar çok iyi bildikleri ve o bilgeliğin bizi buralara getirdiğini ve şu anda zaten onun için yani sorunların olduğunu. Aslında sizin buradaki çok aslında ironik olan durum, fenli ormancılık veya bilimsel çalışmaların hani gelenekseli yok edip gelenekselin aslında kötü olduğunu tabii ki inandırmak zorundaydı. Bahsettiğimiz gelirler kaynak olarak kullanmak, ekonomik şeyler var tabii ki hep onun arkasında. Ama şu anda aynı bilimin, aynı yaklaşımın aslında geleneksele ihtiyacı olduğunu. Mesela o zaman fenli ormancılık veya yeni bir ormancılıksa şimdi de artık başka yeni bir ormancılık olması gerektiğini artık çok iyi anlıyor bilim. Yani aslında yok ettiği veya istemediği o geleneksel bilgiliğe bir dönüş süreci de yaşanacak gibi geliyor bana. Belki bu konuda birkaç yorum yapabilirsiniz. Bilmiyorum, düşünceleriniz nedir? Tabii ki. Şimdi birincisi bu yerel bilgi çok önemli. Zaten bilimsel ormancılık her ne kadar yeni bir nizamnamesiyle, hukukuyla, kanunuyla, bilimsel bilgisiyle geldiğini iddia etse de başlangıçta hep yerel bilgiyi kullanıyor zaten. Yerel bilgiyi dönüştürüyor. Çünkü o yıllarca o birikmiş olan bilgi her ne kadar yazılı olmasa da o coğrafyaların bilgisi en nihayetinde. Ve çok değerli. Yani keçi konusunda sonuna kadar katılıyorum. Keçiler ne yazık ki o günah keçisi dediğimiz o dönemde de günah keçisi tam yani karşılıyor bunu. İnsanlarla birlikte ikinci bir aktörde bu keçiler, ormana giren keçiler yani. Ama şunu hiç düşünmüyor tabii bunu yaparken bilimsel ormancılar. Şimdi o keçi dünya genelinde yani ülkemizde de Osmanlı döneminde de öyleydi. En yoksul köylülüğün olduğu yerler hep orman ve orman civarındaki köylülüktür. Ve bu insanların da en önemli geçim kaynaklarının en başında gelen keçidir. Çünkü bakımı kolaydır keçinin. Keçi o insanların ekmeğidir aslında. Siz keçiyi ormana sokmazsanız zaten bir şekilde gelir kaynaklarını aldığınız, faydalanma haklarını budadığınız köylüler iyice yoksullaşacak demektir. Ve bu gördüğümüz hala da günümüzde yani en yoksul köylülük. Tabii şimdi bir şey diyemiyorum çünkü tarımın da bir şekilde yok edildiği bir dönemde yaşıyoruz ülkemizde ve dünyada. O nedenle onu karşılaştırma yapabilecek durumda değilim açıkçası. Yani çünkü yani diğer köylerin de yoksullaştığını görüyoruz bir şekilde. Ama yani keçisini aldığınızda dağda yaşayan bir orman köylüsünün onun zaten her şeyini elinden almış oluyorsunuz. Yani ovadaki köylünün traktörünü almışsınız aynı şey fark etmiyor yani bir şekilde. O nedenle başlangıçta anlaşılabilir. Yani fenli ormancılığın kendi hikayesini kurarken köylünün keçisine ve kendisine düşman olmasını anlayabilirsiniz. Ama bugün ya da işte 50 yıl önce bunun bir savunulur bir tarafı olduğunu ben düşünmüyorum. Bunu İngiltere çok önce fark etti. 1900'lerin başında, çünkü İngiltere Hindistan'da bunu tecrübe etti. Hindistan ormancılığını bilimsel temellerle Alman ormancılarıyla birlikte kurarken tamamen devlet ormancılığının hakim olduğu bir
yapı kurdu başlangıçta. Fakat işte o 40 yıllık süre içerisinde bunun başarısız olduğunu görünce joint management dediğimiz, yani birlikte idareye döndüler. Yerel halkla birlikte, yerel halklar, yerel köylülerle birlikte. Yani bunu yadsıyarak, bunu dışlayarak ben her şeyi bilirim, en iyi bilgi bende işte yaklaşımıyla ormanlara yaklaşırsanız sonuç ortada. Şurada çok önemli bir nokta var tabii. Neden dönüşmesi gerektiğine dair. 19. yüzyılda gelir kaynağı olan ormanlarda bunu anlayabiliyoruz biraz. Yani devletin, merkezi devletlerin ormana yaptığı işte o hücumu diyeyim anlayabiliyoruz. Ama günümüzde ormanlar hakikaten ekonomik değerini kaybettiler. Neyi ekonomik değeri sürdürüyor? Bulunduğu araziler, üstündeki ağaçlar değil. Bulunduğu arazi çok kıymetli herkes için. Turizmci için ayrı bir kıymetli, madenci için ayrı bir kıymetli, işte efendime söyleyeyim topraksız köyler için ya da büyük tarım şirketleri için çok kıymetli, biyoyakıtçılar için çok kıymetli, termik santral kurallar için çok kıymetli, HES santrallerinin sahipleri ve kurucuları için çok kıymetli. Ama işte mobilyacılığın mesela önemini kaybetmesi, işte evlerimizde kullandığımız alet edevatın artık ağaçtan değil de işte plastikten, işte ne bileyim silikondan, demirden, metalden olması vesaire ormanın o dönemdeki ekonomik değerini aslında kaybettirdi biraz. Bunda bizler de suçluyuz. Yani evlerimizde e, o sunta dediğimiz materyallerden yapılan mobilyaları tercih ediyoruz hep. Ya da kıymet vermiyoruz ağaç veya ağaçtan yapılmış eşyalara. Sokağa atıveriyoruz. Yani bu kendi mensubu olduğum okulda da öyle. Yani birçok arkadaşımız odasında yeni ağaç mobilyalar gitti. Yerine hep şeyler geldi. Yeni tarz suntalam denilen şeyler geldi. E, Eski marangozlar ortadan kayboldu. Yani okuldaki üniversitemizin kadrolu marangozları ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü yani iktisadi politikalar olarak desteklemedik biz bunu. Yani o nedenle mesela ben doktora tezimi yazarken bir ormancıyla görüşmüştüm Ankara'da. O şunu söylemişti, yani biz doğudaki insanlara bir türlü ormanın kıymetini anlatamadık. Niye? Hala tezek kullandıklarını şikayet ediyordu. Yani odun kullansalar diyordu sobalarında kışın, ormanı belki her yeri orman yapabileceğiz. Ama tezek kullandıkları için ormana kıymet vermiyorlar diyordu. Yani ama o tabii daha kuzeydeki köylüler için değil de daha ova köylüleri için söylediği bir tespit tabii. Yani ormancının da mesela böyle bir şikayeti var. Ormanın kullanılması lazım derdi. Ormanın kullanılması lazım. Orman, yani şimdi keresteden hiçbirimiz her ne kadar sevsek de evimize mobilya yaptırmaya geldiğinde bunu tercih etmiyoruz. Öyle olunca da işte ucuz olduğunu düşündüğümüz ama çevresel etkileri açısından baktığımızda kat kat pahalı ve çevreye kat kat zarar veren mobilyaları tercih ediyoruz mesela. Belki sizin de alanınıza girmiş oldum biraz ama ormanın o geçmişteki gelir kaynağı olma şey biraz değişti günümüzde. O nedenle bu noktadan sonra artık eğer ormanları korumak istiyorsak gerçekten bunu ormanlar civarında yaşayan köylülerle birlikte yapmak zorundayız. Bunun başka bir alternatifi yok. Çok güçlü ve ya, kesinlikle katılıyorum. Ben bizim ekibin içinden de sorular olabilir. Samet ve Ece'den de sanırım sorular var. Ayrıyeten şu an YouTube'da sorular var mı? Onlara da şey yapabiliriz ama isterseniz Samet ya da Ece, Samet belki. Ben bir soru sorabilirim. Selçuk Dursun'un bıraktığı yerden. Şöyle bir şeyden bahsettiniz. Artık ormanlara ekonomi bazlı bakışımız değişti. İşte turizmcilerin, biyoyakıtçıların ilgi alanına girdi dediniz. Ben bu konuda bizi dinleyen mimarlar da olduğunu düşündüğümden dolayı 2012'de çıkan 6360
sayılı bir kanunu burada gündeme getirmek istiyorum. Burada büyükşehir kapsamındaki köylerin e, mahalleye çevrilmesiyle ilgili bir yasa çıktı ve burada köy varlıkları belediyelere devredildi. Mesela benim yakından bildiğim Bergama'nın Kozak Köyü'nün bütün mesela geçim kaynağı çam fıstığındandı. Şu an belediye o geliri kendine saklamak istediği için köylüleri bu çam fıstığı toplamaya sokmuyor örneğin. Ben günümüze doğru biraz gelirsem, bu örnekte olduğu gibi, bu 2012'de çıkan yasada olduğu gibi, böyle Cumhuriyet tarihindeki bu orman köylülüğünün bitişiyle ilgili kırılma noktalarını böyle biraz bahsedebilir miyiz yani? Tabii bahsedebiliriz. Yani bunu belki az önce Osmanlı'nın nizamnamelerine değinmiştim. 1870 nizamnamesinde önemli bir madde var. O maddeyle başlayıp belki Cumhuriyet'e kadar getirebilirim. Orada bir 5. madde var. Çok meşhur bir 5. madde var. Şimdi o maddeyi düzenleyenlerin kaygılarını oradan anlayabiliyorsunuz. O da diyor ki zati ihtiyaçları için köylüler ormandan ağaç kesmeye devam edebilirler. Ta ki kestikleri ağaçları pazar yerlerinde satana kadar. Şimdi pazar yerlerinde satmaya başladığınızda tabii ticarete giriyor bu ve vergisini istiyor ve buna izin vermiyor. Bunun da bypass etme yöntemlerini tabii buluyor bazı köylüler ve bazı orman kereste tüccarları. Neyse o ayrı bir hikaye. Her dönemde benzer şeyleri ne yazık ki görüyoruz. İşin ucunda para olduğu zaman her şey değişebiliyor yani etik metik kalmıyor. 1924'teki Baltalık Kanunu önemli bir aşama. O Baltalık Kanunu'nda da orman civar köylerde yaşayan köylülere Cibali Mübaha ormanlarından, miri ormanlardan devlet kategorisine girmiş durumda çünkü. Tarihsel olarak kimsenin mülkiyetinde olmayan ormanlar bunlar. Köylülere hane başına kendi tüketimleri için yine belirli bir miktarda 18 hektar civarında bir orman arazisi veriliyor. Fakat bunu işte kimi o zamanki Kurtuluş Savaşı'na destek sağlamak için köylülere verilmiş bir ödün olarak görenler var. Bir de yanlış bir sonu ardı gelecekte ne olacağı kestirilmeden yapılmış bir düzenleme olarak görenler var. Kısa süreli bir düzenleme bu zaten. Ve ormanlarda çok fazla tahribat olduğu söylenerek tekrar bu kanun iptal ediliyor. 1937'ye kadar Osmanlı nizamnamesi ve arkasından yayınlanmış bir takım talimatnamelerle yürüyor işler. Yani yeterli nizamnamenin yeterli olmadığı yerde ya da talimatnameler devreye giriyor. Ama 37 yılında da bazı nizalı denen yani tartışmalı orman arazileri dışındaki tüm ormanlar devlet ormanı kategorisine transfer ediliyor. O tartışmalı ormanlar da köylülerle olan tartışmadan ziyade daha çok özel mülkiyete geçirilmiş ormanlar aslında çok cüzi bir miktar olsa da önemli. Hala da o tür ormanların devam eden davalar var hala. Yani o dönemden bu döneme kadar gelen davalar var hala. Bu da yeterli görülmüyor ki 1945 yılında tüm ormanlar istisnasız olarak devlet ormanı statüsüne geçiyor. Ondan sonra tabii davalar başlıyor artık. Yani o eskiden hak iddia edenler mahkemelere gidip dava açmaya başlıyorlar. 1956 yılında genel bir kadastro geliyor. Ormanlar da buna dahil. Orada da eğer ormancı varsa bizi dinleyen lütfen düzeltsin. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki tüm ormanların kadastrosu henüz tamamlanmamış durumda ama yanılıyor olabilirim. Oradaki bir takım münazalı ormanlar tekrar sahiplerine iade ediliyor. Bazıları da iade edilmiyor. O dönemden bu yana kadar asıl bu belediye 6360 sayılı kanuna kadar
belirli dönemlerde orman civarında yaşayan köylülere en azından orman idareleri, yerel orman idareleri onları kullanıyor. Yani kesimde, taşımada, orman arazisi dışına çıkarmada, zaman zaman da periyodik olarak da ormandan düşmüş çalıları, odunları veya diğer orman, kereste dışındaki orman ürünlerini toplamalarına izin veriliyor. Ama işte bu bahsettiğiniz çok önemli bir aslında bu düzenleme ve orman köylülüğünü bitiren aslında, yani orman civarında yaşayan köyleri tamamen ormandan koparan bir düzenleme. O nedenle yani şu anda öyle söyleyeyim, yani orman köylüsüyle orman arasındaki ilişki neredeyse kopmuş durumda. Ama gördük ki en son orman yangınlarında yine ormanları söndürmeye koşan kişiler civarda yaşayan köylüler ve işte bir takım sivil oluşumlar. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda orman yangınları her zaman vardı. Yani madem girdik bu konuya bir şey söyleyerek bitireceğim. Baştan beri 1870 nizamnamesinden ta bugüne kadarki tüm şeylerde civar ormanlarındaki köylüler yangınları söndürmekte yerel orman memurlarıyla birlikte sorumlular aslında. Bu da belki günümüze kadar olan orman yangınlarının çok büyümeden sönümlenmesinin sebeplerinden birisi olabilir. Diğer faktörler dışında. Ben sesinizi duymuyorum ama benden mi kaynaklanıyor acaba? Şu an benden kaynaklanıyordu galiba. Sesimi duyabiliyor musunuz? Tamam. Evet. Ben şöyle bir devam edeceğim ama Ece'nin de birazcık daha böyle yazımızla da ilişkili olarak belki sorulara da bakıyordum chatte, takip edenlerden sorular var mı diye. Ben böyle hepimiz konuşalım, hepimiz katılalım istiyorum. Onun için biraz Ece'ye de pas atacağım. Onun da biliyorum soruları var. Öyle devam edeceğim ama sonra onun üstüne başka bir soru da zaman olursa. Evet, aslında yani onunla ilgili de biraz giriş yaptık bu fenli ormancılıkla ilgili. Ama hani benim merak ettiğim iki nokta var aslında. Hani metinden de biraz gelerek bunu söylüyorum. Birincisi 19. yüzyıl ormancılığında ormanların devlet mülkü haline getirilmesini siz de az önce aslında bahsettiniz ve metinde de buna değiniyorsunuz. Sizin deyiminizde göreneklerin ortadan kaldırılması ve daha sonra orman arazilerinin tarıma açılması gibi uygulamalar gerçekleşiyor. Peki kullanıcı toprak ve insan-doğa ilişkisi üzerinden de bu uygulamaları tekrar değerlendirecek olursak, fenli ormancılığı toplumun ormanlara yabancılaşması sürecinde de bir başlangıç noktası olarak sayabilir miyiz? Hani bu birinci merak ettiğim şey. İkincil olarak da bu müşterekleşmenin de önemli bir çözüm olduğunu aslında öneriyorsunuz makalede de. Yani biraz da aslında yani devletle bu yerelin birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorsunuz. Sanırım müşterekleştirmeyi bu şekilde tanımladığınızı yani düşünüyorum ama aslında biraz daha açmak istiyorum. Burada müşterek derken nasıl bir müşterekleşme? Yani ne kadar müşterekleşecek ormanlar, nasıl bir kullanıma açılacak ve bu geleneksel dediğimiz şey aslında yok olmaya yüz tuttu gibi de diyebiliriz aslında 19. yüzyıla baktığımızda. Bunu tekrar nasıl hayata geçirebiliriz? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Yani çok boyutlu bir soru hakikaten. Şimdi yani evet, yani hukuk metinleri, Osmanlı hukuk metinleri, Cumhuriyet metinleri, tüm dünyadaki ormanları ilgilendiren hukuk metinleri hakikaten yöredeki, yani daha doğrusu yereldeki kullanıcıları yabancılaşmıştır. Bunu yabancılaştırmıştır. Bunu inkar edemeyiz. Çünkü ya eskiden normal hayatın bir parçası olan aktiviteler bu düzenlerden sonra artık çoğunlukla suç teşkil etmeye başlamıştır. Yani ormandan eskiden
topladığınız çalı çırpı bir noktadan sonra hırsızlığa girmiştir. Hırsızlık yapmaya başlıyorsunuz. Yani aslında dönüm noktası nedir? İşte o hukuk metni, o düzenleme. O nedenle birçok yerde kanlı mücadeleler olmuştur. Yani bu kanunlara karşı 18. yüzyıldan itibaren. Şimdi müşterek derken şunu kastetmiyorum. Tabii yani bu herkese açık kaynaklardan da bahsediyoruz. O da bunun bir parçası. Ama hep işte bu 1962 Garrett Hardin'in yazısından sonra Tragedy of Commons, müştereklerin trajedisi, tarihini yanlış 61, 62, 63 ama 62 olma ihtimali yüksek. Ondan sonra artık herkesin kullanımında olan şeyin uzun vadede tüketileceğini ve yok olacağına dair bir argümanı var. Ama onunki otlaklardan ortaya çıkıyor. Yani otlakları siz serbest bırakırsanız diyor, oraya işte başta birileri gelir, arkasından o geliyorsa ben de gelirim der. O 2 tanesi 3 yapar, öteki 5 yapar, öteki böyle arta sayı öyle bir noktaya gelir ki artık o otlak hayvan nüfusunu barındıramayacak bir duruma gelir ve işte trajedi orada başlıyor, yok olur gider. Bunun çözümü nedir? Ya özel mülkiyet ya devlet mülkiyeti der Hardin. Yani 2 tane alternatif vardır onun için. Bunları engellemenin tek bir yolu olduğunu söyler. Müştereklerin bu yok olmasının, ortadan kalkmasının bu 2 tane alternatif. Bir özel mülkiyet. Çünkü özel mülkiyete geçtiğinde özel mülk sahibi şahıs orayı korur. Kimseyi sokmaz oraya. Ve işte o çitleme tartışmalarına belki buradan da girilebilir ama şimdi çok fazla uzatmak istemem. Bir de devlet mülkiyeti. İşte Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te gördüğümüz devlet mülkiyeti. Fakat hikaye Hardin ve devam onun yolundan gidenlerin anlattığı kadar basit değil. Osmanlı'da mesela Fransız ormancılardan itibaren işte orman uzmanlarının, orman mütehassıslarının sınırsız tüketim, sınırsız tahrip dönemi olarak adlandırdıkları dönem bu kadar basit değil. Yani oradaki köylüleri tamamen cahil, hiçbir şeyden anlamayan, ormanı idare edemeyen, ormanı tüketen kişiler olarak görmekten ziyade belki yazılı olmayan bir takım normlarla, bir takım geleneksel yaptırımlarla, dışlama bunlardan en birincisi mesela, orman kaynaklarını korumak. Çünkü onların kaygıları günlük değil. Yani günlük yaşamıyorlar. Her ne kadar kendi kendilerine yeter bir üretim biçimine sahip olsalar da aslında geleceği de düşünüyor. Çocuklarını düşünüyorlar en kötü. Yani onlara kendi kullandıkları kaynakları bırakmamaları için hiçbir sebep yok. Yani onların da belirli şartlarda bir idare biçimleri var. Öyle söyleyeyim. Yani bunları yok saymak, bunları yokmuş gibi davranmak veya görmemezlikten gelmek, işte o bahsettiğimiz tarzda işte bürokratik idarenin işte uzmanlık tırnak içinde uzmanlığın yaptırımlarının, o uzmanların ve bürokrasinin yaptırımlarının sonuçları da ortaya çıkıyor dünyada. Büyük problem şu anda çünkü bu. Yani o nedenle müşterekler dediğimiz şeyler hiç kimsenin kuralsız bir şekilde yok ettiği, tükettiği kaynaklar değil. Tam tersine herkesin belirli ölçülerde ortak kullandığı, herkesin faydalandığı en azından kendi gücüne göre ve işte sahip olduğu şeylere göre faydalandığı kaynaklar. Bunları ben bu Open Access Resources denen herkesin kullanabildiği kaynakları da katıyorum. Yani onlar da sınırsız kullanım değil aslına bakarsanız. Yani anlatıldığı gibi değil yani hikaye. Çünkü örnekler var. Günümüzde yapılan çalışmalar var. Geçmişte yapılmış çalışmalar var. Bunun hiç de öyle anlatıldığı gibi olmadığını iddia eden, özel mülkiyetin her zaman işte müştereklerden ya da müşterek mülkiyetten daha iyi olduğunu iddia eden çalışmaların aksine bunun tam tersini gösteren veya devlet mülkiyetinin daha iyi olduğunu, devlet idaresinin daha iyi olduğunu iddia eden çalışmaların aksine diğer
bahsettiğim tarzdaki o idarelerin de daha efektif, daha işte en azından üretken, hadi product o kelimeleri kullanırsak olduğunu iddia eden çalışmalar var. Yani bunları göz ardı ederek bir şey yapamazsınız. Ya onlarla tartışacaksınız. Hayır öyle değil, böyle diye gerçekten tartışacaksınız. Ya da çeşitli farklı güçleri kullanıp onları yok saymamazlık etmeyeceksiniz. Çünkü sonuçlar ortada. Yani dünyanın genelinde sonuçlar ortada. Yani o ekolojik çöküş dediğimiz, ekolojik yıkım dediğimiz şeyin parçası bunların hepsi. Yani bunlar yokmuş gibi davranırsak sorunu çözemeyiz. Yani öyle söyleyebilirim. Belki bilmiyorum cevap oldu mu sorunuza ama yetersiz gördüğünüz kısımları açabilirim. Ben müşterek yani commons işte İngilizce denilen konuya geldiğimiz için çok seviniyorum. Çünkü sanki başta başladığınız yani hani çevre tarihinin aslında tarihi anlayışında olan bir şey bu. Yani her şeyi ilişkili olarak anlamak, zaman bile işte Braudell'lere giden yani hani doktora tezlerinde vardır işte konu başlığı ondan sonra 1933-35. Hatta ben şu anda isimlerini akademisyenlerin siz biliyor olabilirsiniz aklıma gelmiyor. Harvard'da tarihçiler bir 5-6 yıl önce 10 yıl da olabilir. 2010 civarında galiba. Tarihi hatırlıyorum da yazarları hatırlamıyorum isimlerini. Uzun tarih yani o eskilerden onu eleştiriyorlardı. Yani akademik bütün tezlere bakmışlar son 50 yılda. Ve bütün tezlerde artık şey sürekli azalıyor. Yani 1950-1960 hatta böyle bir yıla kadar olması 2-3 haftaya veya aylık gibi. Bu tabii uzmanlaşma tırnak içinde uzmanlaşmanın getirdiği bir şey. Hepimizin bildiği akademide olan hani daha fokuslanma isteğiyle çıkan bir şey. Ama onu eleştirip aslında tarihin hep daha uzun bir şekilde bakılması gerektiğini savunuyorlardı o çalışmada. Ve aynı paralel sizin bahsettiğiniz bu çevre tarihinin de zaten en önemli hani dediniz ya iklim değişikliği aslında biraz çevre tarihinin işine yaradı. Bu bir trajik bir şey ama böyle de bir olgu var. Neden? Çünkü çevre tarihinin doğasında olan bir şey bu. Belli bir kısıtlı 1933-35 diyemezsiniz. Veya sadece şu köy diyemezsiniz. Bir şekilde bir ilişkilendirme durumu var. Ve aynı şekilde müşterekliğe de geleceğim. Bu da öyle. Yani hem biz kendimiz, ben düşündüğüm zaman benim bahçem, benim özel mülkiyetim diye düşünmem imkansız. Bir grup olarak hep beraber ortak düşünme isteği ve bunu bizim mesela mimarlık alanında bu konu şeyde de geçiyor. Konut çalışmalarında geçiyor. Mesela konutla arazi ilişkisi değil mi? Her zaman işte özel mülkiyet, ben burada ev yaptırıyorum. İşte bunu hepimiz biliyoruz, bildiğimiz kanunlar. Ama şimdi yeni projeler var mesela yurt dışında da var. Konutlar nasıl araziyle ilişkisi değiştirilebilir? Bir daha müşterek olarak düşünülen konutlar haline gelebilir. Yani bunun bazında arazi ilişkisi oluyor, özel mülkiyet falan. Yani çok seviniyorum aslında bu şekilde bitirmeye doğru gidiyoruz biraz. Ben yavaş yavaş moderatör olarak hani biraz yoğurarak bitirelim isterim böyle tak diye kesmek yerine ama tabii herkesin kafasında hep şey oluşuyor. Yani bu konuşmalarda ne yapabiliriz? Yani hani hepimiz dünyanın başta bahsettiğimiz hani durumu ortada, iklim değişikliğinin artık Selçuk Bey'in de bahsettiği bu benim söylediğim işte hükümetler arası panelin 5 gün önce yayınladığı artık raporun çok farklı bir tonu var diğer raporlarla karşılaştırdığında. Çünkü artık insan nedenli olduğu ispat. Hani belki 5 yıl önce, 10 yıl önce bile yani işte burada bazı şeyler belli değil falan denilebilir ama artık bu kesin yani. Bu noktada biz tasavvura çok önemsiyoruz. Sizin hani bahsederken zihinsel dönüşüm dediniz. Yeni bir zihinsel dönüşüm yarattı belki 19. yüzyılın başlarında. Artık yani şu anda yeni bir zihinsel dönüşüm her disiplinde hem halklar olarak hem akademisyenler olarak hem vatandaşlar olarak ihtiyacımız olduğu çok açık. Ve biz yani proje olarak bunu başka disiplinlerle konuşmadan yapılamayacağını düşündüğümüz için de daha çok sizin gibi projemize katkıda bulunan başka disiplinlerden çok insan var. Ben çok mutluyum katıldığım için. Bunu, tabii ki bu bir saatlik konuşmada bunu hep beraber çözüp 5 tane to-do list çıkaracak bir şey değil. Ama hep beraber nasıl düşünebiliriz, nasıl oluşumlara
doğru gidebiliriz? Hem pedagojik olarak okullardaki eğitimi etkileyen, mimarlık eğitimi bizim tarafımızda, hem sivil toplum örgütleriyle nasıl bir ilişkilendirme olabilir? Veya vatandaşların, halkın bir şeyleri daha iyi anlaması için neler yapmalıyız gibi. Bu da politikayı etkiliyor çünkü. Çok görevlerimiz de var ama ben böyle biraz notuyla bitireyim istedim. Geleceğe biraz serzeniş değil de daha pozitif umutlar olarak. Hani neler yapabiliriz? Böyle çok genelde sormak istemiyorum ama biraz kapanış Tamam. yorumuyla bitirelim isterim. Anladım. Şimdi son söylediğinizden bahsedeyim. Şimdi en azından benim bildiğim kendi mensubu olduğum üniversitede, yani ODTÜ'de mimarlık tarihçileri, bunu çok yakından biliyorum. Mimarlık tarihçileri arasında çevresel kaygıları yani hem tarihsel hem de teorik açıdan almaya dönük artan bir ilgi var. Bu çok net görünüyor. Hem doktora öğrenciler arasında hem de mimarlık tarihçileri arasında. Yani bunu biz de yani tarihçiler olarak da en azından yani bir kısmımız bu inşa edilmiş ve doğal çevre arasındaki tarihsel ilişkiyi anlamaya çalışıyoruz. Yani bunun içinde tabii mimarlık tarihiyle ilgilenmek zorundayız. Yani bu çok normal bir şey, çalışma yapmak istiyorsanız. Yani bu iki yönlü ilgi diyeyim ben. En nihayetinde yani hem tarihçiler için hem mimarlık tarihçileri için ya da mimarlar için diyeyim. Bir söylem değişikliğini getiriyor beraberinde. Yani çevre hakkında, çevre üzerine. Ve getirmek zorunda zaten eğer bu iki yönlü ilgi devam edecekse. Yani ve bu yeni ilgi alanları, yeni işte kavramsal çerçeveler öne çıktıkça da bizim alışageldiğimiz bu tarihsel analizin de değiştiğini göreceğiz. Farklılaştığını, hatta yani imtina etmeyeceğim söylemekten. O nedenle bazı klasik tarihçiler buna alınabilirler ama söylemek zorundayım. Tarihin geliştiğini de, tarihsel anlatının, tarihçiliğin geliştiğini de rahatlıkla göreceğiz. Yani bunu görmemek zaten mümkün değil. Örnekleri de ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Yani karşı karşıya olduğumuz bu yeni aşama aslında yani hem biz tarihçilere hem mimarlık tarihçilerine, tasarımcılara, işte mimarlara yeni fırsatlar sunuyor. Yani sizin işte öncülüğünü yaptığınız, ben çok memnunum burada bir en azından ufak bir katkıda bulunabildiğim için. Bu ölçü olarak mimarlık projesi ve Venedik Bienalinin sergisi, seyretmeyenlere de şiddetle öneriyorum. En azından gidip görmek şu anda zor herhalde ama internetteki videolarla, yazılarla vesaire çok ufuk açıcı bir örnek bu bahsettiğim tarzdaki yeni gelişmede. Ortada yani söylediğiniz geriye doğru cevaplamaya çalışıyorum. Yani iklim ve çevre araştırmalarında yapmamız gereken en temel işlerden birisi de bu 1500'lerden sonra gelişmiş endüstri devrimiyle birlikte artık iyice yerleşmiş ve 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda da farklı krizlerle iyice kendini sağlamlaştırmış. Çünkü krizler daha çok kapitalist devlet, neoliberal devlet anlayışına destek oldu şimdiye kadar ne yazık ki. Yani o krizlerden fırsat olarak daha çok sorumlu olanlar faydalandı, öyle söyleyeyim. O nedenle bu kapitalist devlet kavramını da yeniden düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Özellikle sosyal, ekolojik ve ekonomik krizlerin sürgüt devam ettiği ve hatta devam edeceği bundan sonra da devlet teorisini, belki bir zamanlar çok popüler olan devlet teorisini yeniden ilgi alanımıza sokmamız gerekiyor. En azından tarihçiler olarak öyle söyleyeyim. Ve İşte en son bu dünya genelinde de miktarları ve boyutları artan yangınlar ve seller, en azından ülkemizde de işte güneyde yangınlar ve kuzeyde sellerle mücadele ediyoruz. Sadece bu yılın sorunları değil, bunu unutmayalım. Yani her sene bir önceki seneyi aratarak devam ediyor. Yani artıyor bu sayılar, yangınlar ve seller. O nedenle
gelecek sene de büyük olasılıkla bu senekinden daha fazla miktarda ve daha büyük boyutlarda bu felaketleri yaşayacağız. Ve artık bence şunu da kabul etmeliyiz. Dünya genelinde yaşanan bu iklimsel çöküş nedeniyle tecrübe ettiğimiz bu iklim olayları gündelik hayatımızın bir parçası haline gelecek. Hele ormanlarla bu kadar iç içe, nehir yataklarıyla yaptığımız evlerle birlikte düşündüğümüzde bu bir parçası ve bunun yani bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız demek istemiyorum. Çünkü sonuçlar ortada zaten. Bunların olmaması için neler yapılabilir? Bunları oturup konuşmamız gerekiyor. İşte bu sıcaklıklar bir yandan yükseliyor, bir yandan ormanlar yanıyor, bir yandan evler, işte yanındaki yani orman civarındaki lüks konutlar, köylülerin evleri vesaire hepsi birçoğu tehlike atlattı, yandı. Yani bu doğal olarak hem bu meselelerle ilgilenmeyen halk kesimlerini dikkatini cezbetti ve onları da en azından yüzleşmek zorunda bıraktı bu iklim değişikliğiyle, iklim değişikliği gerçeğiyle en azından sorayım. Yani şöyle bir soru geliyor aklımıza değil mi? Yani hala böyle bir tereddütümüz var. Yani bu yangınlar, bu seller gerçekten iklim değişikliğinden mi kaynaklanıyor? Yani bunu şimdi sormaya başladık. Önceki yıllarda da yangınlar ve seller meydana geliyordu. Ama sorularımız hep şeydi, kim suçlu? Kim yaktı ormanları? Mutlaka birilerinin yaktığını düşünüyoruz mesela ama aklımıza hiç neden en sıcak aylarda bu yangınlar meydana geldi? Neden dünyanın her yerinde benzer yangınlar ortaya çıktı? Sıcak iklim işte düşündüğümüzde. Bu arada ilk soru güzel. Bu aşamaya gelmemiz önemli ama hala toplumun belirli bir kesimi hala bir suçlu arıyor. Yani böyle kızabileceği bir suçlu arıyor ama yani bu iklim değişikliği gerçeğini de artık bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben son olarak da birkaç bir şey söyleyip Tabii, buyurun. bitireceğim. Yine bu yangınlar ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı üzerine. Bu şey yani bir kısım medya diyeyim en azından halkın önemli bir bölümü iklim değişikliğini somut olaylarla tecrübe ediyor ve ciddiye alma yönünde bir eğilime sahip. Yani önemli bir aşama kaydettik. Önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bilim temelli politikalar ve planlamalar için en azından. Eğer ciddiye almazsak bu gelişmeleri ister tarihçiler olarak bizler, istersek diğer aktörler bir şekilde bunun çok iyi sonuçlar vermeyeceğini söylemek zorundayız. Yani tarihçiler geçmişi çalışırlar ama geleceğe dair de bir şeyler söyleyebilecek en azından bilgileri ve tecrübeleri var. Bunu söylemek zorundayım. Çok ilginç bir şey var. Bir de onunla bitireceğim ben. Hali hazırdaki bu bilimsel çalışmalar biz görüyoruz, evet okuyoruz. Çok net gösterdi bunu. Sosyal bilimciler olarak da yani şununla uğraşıyoruz aslında hala gerçek olmasına rağmen birçok yerde, birçok kişiye karşı. Aslında çevre tarihçileri dışında belki diğer tarihçilerin işi de değil ama ya bunun gerçek olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Bu çok enteresan bir şey. Yani savunmak zorunda kalıyoruz yani. Ya bak böyle bir şey var, bizde bunun işte verileri bunlar. Ya bu zaman kaybettirici bir şey aynı zamanda. Yani somut olarak bu iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan adaletsizliklerin yani her alanda bunu hissetmemize rağmen işte şimdiye kadarki çalışmalarımızda kendi meslektaşlarımıza bile zaman zaman bunun gerçek olduğunu ispatlamaya çalışmakla geçiyor zamanımız aslında. Hiç istemesek de son
olan felaketler son zamanlarda dünyanın genelinde, ülkemizde de özellikle yangınlar ve seller neticesinde bunun artık bir yani vesile olmasını, yani bu felaketlerin bir daha bu boyutlarda yaşanmaması için en azından insan faktörünün, yani antropojenik iklim değişikliğinin sebeplerden başlıcası olduğunu, yani ormanları yakan suçlular aramak yerine temel bu yakmamıştır ya da bu olmamıştır demiyorum. Asla öyle bir şey söylemiyorum. Ama bunun yanında küresel iklim değişikliğinin de önemli bir faktör olduğunu ve eğer bu felaketler iklim değişikliğiyle ilgiliyse bu konuda ne yapabiliriz konusunda tüm yönleriyle, yani çevre tarihçileri, mimarlık tarihçileri, tüm sosyal bilimciler, doğal bilimciler, herkes bu konuda artık kafa yormalıyız. Yoksa yani evet, bunlar dünyanın sonu değil ama sonunda getirebilir. Ben izin verirseniz böyle bitireceğim. Çok teşekkür ederiz. Soru yoksa eğer. Aslında bitirelim şu an, sizin zamanınızı ve katılımcılarımızın da hani süresi çok şey yapmayalım diye. Aslında geçen hafta yayınlanan bu raporda da öyle bitirebiliriz. Raporda da hani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelindeki rapordaki ton, yani negatif, işte çok kötü durum hakikaten ve insan kaynaklı, antropojenik, bu kesin. Ama şurada şöyle bir not da var tabii. Hani her şey zaten kötüye gidecek. Hani yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle bir tarafa da çekiliyor bazen. Hani inanmayanlar değil de şimdi böyle yeni bir bazen bazı medya gruplarında falan internasyonel anlamda da oluyor. Buna böyle çok kesin bir şekilde hayır demek gerekiyor. Hayır, buradaki mesaj bu değil. Aslında buradaki mesaj hala zaman var mesajı. Evet, aynen. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü her açıdan, yani hem aksiyonlarımız için hem düşüncelerimiz için aciliyet konusu bu demek zaten. Belki önümüzdeki bir 10 yıl işte ne yapılacaksa o bir şeyleri çözebilecek. Ve yani bir şekilde o demin bahsettiğimiz kolektif konusu da hani sadece insanla şu an bizim nasıl yaşadığımız veya insan ötesiyle bile çevre tarihiyle ilişkili olarak ağaçlar, hayvanlar veya başka canlıların ötesinde bir de gelecek var. Yani çocuklarımızın çocukları, bir de onların kolektif deyince aslında hepsini kapsıyor. Hepsini beraber düşünecek şekilde nasıl tasavvurlar olabilir ve bunlar aksiyonlarımızı nasıl harekete geçirebilir? Bu Covid'den sonra geçen seneki bu Black Lives Matter olayları, ben Amerika'da yaşadığım için çok içindeydim. Türkiye'deki son yaşadığımız yangınlar, seller, bütün karışıklıklar, yani ben bunların hepsinin artık yani mutlaka o demin bahsettiğimiz zihinsel dönüşümü hemen oluşturmasa da bir adım olacağına yani eminim demesem de çok şeyim. Hep çok daha tartışacağımız, çok daha düşüneceğimiz, aksiyonlara geçeceğimiz dönemin beklediğini ben düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size Selçuk Bey. Yani gerçekten umarım bu tartışmamız, bu konuşmamız tabii ki projemiz için, bizim için çok önemli. Ama sizinle daha ileride, projemizin ileri zamanda belki başka tartışmalar olur veya sizinle mimarlık, kentsel tarih alanlarında Türkiye'de ve dışında insanların da daha çok etkileşim kurmasını sağlamaya da vesile olabiliyorsak da bu da bizim için çok büyük bir katkı meselesi olur. Derdimiz bu. Yani bir tartışma ortamı açmak, bir şeylere vesile olmak ve onları platformlar yaratmak. Kesinlikle. Diyerek artık birazcık bitiş durumuna geldik. Bitiriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi şu an seyredenler. Biz yayınımız devam ediyor. Böyle canlı yayında serimize devam edecek başka konuklarla. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.